İtalya denince nedenini bilmem ama en fazla akla gelen şehir Venedik. Ben Erkut Özen. Venedik'teyiz. Aslında nedenini bilmem falan diyorum ama siz ona aldırmayın. Nedeni tabii ki şehrin bu kadar güzel olması, özellikleri olması, çeşitli sembolleri olması, bunların da en önemlilerinden biri tabii ki gondollar. Bir dönemin romantizm denildiğinde akla ilk gelen objelerinden bir tanesi gondolmuş. Tabii gondollar romantizm için yapılmış tekneler değiller. Ünlü San Marco meydanına geldik. Burada fazlasıyla detay var. Hepsine tek tek değineceğiz. San Marco meydanındaki bütün detayları konuşacağız. Venedik öylesine enteresan bir şehir ki aslında. Dünya üzerinde kanalların oluşturduğu birçok kent, birçok şehir olmasına rağmen Venedik'te bambaşka hikayeler, bambaşka semboller saklı. Keza yüzlerce filme de, hikayeye de, romana da, öyküye de binlerce belki konu olmuş müthiş bir şehir. Evet, San Marco meydanındayız ve San Marco meydanını dediğim gibi çok detaylı anlatacağım. Çünkü burada anlatacak çok şey var. Onlardan bahsedeceğiz, hikayelere dalacağız, gideceğiz. Şu dört atın hikayesinde herhalde biliyorsunuzdur. İstanbul'dan gelen 4 at. Ancak bunlar tabii ki orijinalleri değil. Orijinalleri olsaydı bugüne kadar çok daha mahvolmuş olurlardı. Ancak bu 4 at İstanbul'daki hipodromdan sökülüp 1204'teki Latin istilası sırasında sökülüp buraya getirilmiş. Şimdi efendim Venedik'in çekimini bugüne ayırmıştım ama ciddi anlamda bir yağmur var. Ve bu yağmurda çok da fazla bir şey yapılamıyor. Bakın böyle bir şemsiyenin altındayız. Şöyle göstereyim. Ve şemsiyeyi alana kadar da ciddi ıslandım. Çünkü buraya kadar normal fiyatlarla satılan bir şemsiye de bulabilmiş değilim. San Marco meydanı eşsiz bir meydan. Olağanüstü güzel bir meydan. Harika bir görüntü veriyor. Ve tabii ki San Marco Basilikası, Venedik'in koruyucu azizi San Marco ile isimlendirilen ve meydana da ismini veren muhteşem basilika, üzerindeki mozaikler, süslemeler, işlemeler ve tabii ki önünde yer alan quadriga, yani 4 at, bizim için özel bir hikayesi olan quadriga ile birlikte çok dikkat çekici. Peki o kadar mı? Değil tabii. Hemen çift kanatlı aslanın yanında yer alan saat kulesi, altında yer alan saatin ve üstündeki nefis simgelerin, nefis heykellerin bulunduğu güzelliğin hemen karşısında Campanella, yani San Marco Çan Kulesi yer alıyor. 96.8 metre yükseklikte bir kule burası. Müthiş bir yer ve Campanella San Marco meydanının simgelerinden biri. Venedik'in simgelerinden biri. Peki yine bu kadar mı? Değil tabii. San Marco Katedrali'nin hemen yanında bitişik olarak, oraya bitişik dizayn, bitişik nizam diyelim, bitişik nizamda yapılan Dükler Sarayı. Hemen San Marco meydanının, San Marco Basilikası'nın yanında denize nazır efendim. Nefis bir konumda Dükler Sarayı da. Şimdi her ne kadar saray olarak kullanılmasa da kültür merkezi olarak ve çeşitli toplantılar, bazı seremoniler içinde kullanılıyor. Dükler Sarayı, San Marco Basilikası ve işte Quadriga olarak bilinen 4 at İstanbul'dan, hipodromdan 1204'teki Latin istilası sırasında Enrico Dandolo komutasındaki 4. Haçlı kuşatmasında
çalınan diyelim birçok eserin en önemlilerinden, en ünlülerinden Quadriga'nın bunlar reprodüksiyonları, taklitleri. Asılları ise içeride bulunuyor. İçeride sergileniyor. Burada bunlar onların taklitleri. Evet, muhteşem işlemeler. Venedik'in simgesi kanatlı aslanı ve hemen yine karşıda saat kulesinde de kanatlı aslanımız yer alıyor. Bu bölümlerde kafeler, restoranlar, çeşitli dükkanlar, müzeler, bir dolu atraksiyon ve çoğunluğu turistik anlamda turistleri çeken, binlerce turisti çeken konumda yer alıyor. Ben şimdi ıslandığım için çok da nasıl gözüküyorum bilmiyorum. Yakından çekmek zorundayım. Kamera ve ses kısmı da ıslanmaması lazım. Altında bir de batarya var. Şimdi bu gezdiğimiz meydan, hatırlayanlar vardır belki. San Marco Meydanı başta olmak üzere birçok yer. Klasik hani Maldivler 50 yıl sonra batacak falan gibi Venedik içinde söylenen bir hikaye var. İşte o hikaye gerçek oluyordu 2019 yılında. Burası gerçekten uzun süre, 1960'lı yıllardan beri uzun süre bu kadar yağış ve suların yükselmesiyle ilgili kısımda zorlanmamıştı ve 2019 yılında burası günlerce su altında kaldı. San Marco Meydanı başta olmak üzere. Zaten eğer 2100 yılında Venedik sulara gömülecek diye eskiden bir hikaye vardı. Bunun San Marco Meydanı'ndan başlayarak devam edeceği söyleniyordu. İşte onunla ilgili bir proje yapıldı. Yani burası öylesine su içindeydi ki yani burada dolaşmanın falan imkanı yok. Buraya bariyerler konuluyor. Onların üzerinde yürünüyor. Biraz sonra onları da gösteririm. Ve bu şehrin çeşitli yerlerinde zaten var. Şimdi meydanı göstererek anlatmaya devam edeyim ben. Şimdi başta böylesi eserlerin bulunduğu, İtalya'nın göz bebeği sayılan, dünya miras listesinde bulunan ve tarihi ile gerçek anlamda olağanüstü bir öyküsü bulunan Venedik'in insanlığın dünyada bıraktığı miras listesinde kaybolması gerçekten çok üzücü olurdu. Bu nedenle inanılmaz bir proje başlattı İtalyanlar. Tabii ki Avrupa Birliği desteğiyle. 1960 yılında başlayan bu projenin yaklaşık 30 yılı planlamayla geçti. 20 yılda yapımıyla devam ettiler ve yaklaşık 50 yılda kullanılabilir bir pozisyona hala getirememişlerdi. Ve yavaş yavaş parasız kaldılar. Çünkü çok büyük bir proje ve 6 milyar euro harcandı. 6 milyar euro harcandıktan sonra 2019'daki bu son sel baskını diyelim, gelgitlerle oluşan sel baskını sonrasında yeniden bir hızlandırma yapılıp 2020 yılında yine aynı rüzgarlar, Scirocco rüzgarlarıyla bir diğer rüzgarın birleşmesi esnasında oluyor bu gelgitler ve aynı ölçüde hatta daha fazla bir sel olma ihtimali varken bu kapaklar, bariyerler ismine MOSE sistemi denilen bu kapaklarla koruma sistemi çalıştırıldı ve Venedik'te sanki hiçbir şey olmamış gibi hayat devam etti. Yani bu sistem çalışmaya başlamıştı. Ancak bu sistem de çok pahalı bir sistem. Her çalışması için yaklaşık olarak 300 bin dolar harcanıyor her çalıştığında ve bakımı için. Bunun yüzünden de bunun sürdürülebilir olmadığını düşünüyorlar. Bununla ilgili de yine başka çalışmalar yapma peşindeler. Ama 2100 yılına kadar Venedik batar diye bir hikaye vardı. En azından 2100 yılına kadar yani 50 ile 100 arası bu sistemle korumayı düşünüyorlar. Şu andaki planları böyle. Belki teknoloji gelişir, bambaşka bir şeyler düşünürler, bambaşka bir mühendislik ortaya çıkar ve Venedik'in bu problemi belki de daha fazla para harcanarak ama daha kolay bir şekilde de çözülebilir diye düşünmemek elde değil. İşte San Marco Meydanı'nın uzun taraftan, uzun köşesinden bir dikdörtgen şeklinde meydan burası. Uzun köşesinden görünümü böyle. Venedik'te akşam oluyor. Hava biraz açmasına rağmen serinlemeye başladı. Tabii ki denizin ortasında adalardayız aslında. Kanallar olarak diyoruz ama bunlar da deniz, bu kez okyanus değil. Evet, farkındayım. Venedik'te insanların şimdi sokakları boşalttı falan gibi geliyor ama öyle değil. Şu anda çok fazla insan var. Sadece herkes belirli mekanlara oturdular ve yemekler başladı. Ve nefis ortamlarda da yemek yenilen yerler var. Onlardan bazılarını göstereceğim ben size şimdi.
Ara sokaklara devam edelim o zaman. Bakalım birkaç güzel görüntü daha görelim. Fazlasıyla gez bitmeyen bir şehir. O kadar fazla detay var ki hani bunları anlatayım falan ya da öğreneyim kısmı da, hani anlatayımı da boş verin. Öğreneyim kısmı falan bile boş. Neredeyse her bina, üzerinde bulunan her binanın bir hikayesi var. Yeniler bile dahil buna. Hani yeni derken çok yeni bina yok ama hani yenilenmiş, el değiştirmiş, yeniden başka bir hale dönmüş. Devam edelim. Rialto Köprüsü'nün oradayız. Efsanevi Rialto Köprüsü. Uyarsınız uymazsınız tam bilmiyorum ama size fazlasıyla önerilerde bulunacağım. Eğer uyarsanız daha ekonomik ve daha güvenli, daha konforlu ve tadını çıkartarak, benim ekonomik demem yalnız bazı şeylerin tadını çıkartmak anlamına geliyor. Normal yapacağınız bütün konuları daha ekonomik nasıl yaparsınız anlamındaki bütün etkinlikleri, aktiviteleri, o konulara değiniyorum. Yoksa hani buraya gelmişken işte gondola binmeyin, Paris'e gitmişken Eyfel'e çıkmayın falan gibi önerilerde bulunan biri değilim ki böyle gezecekseniz de gezmeyin arkadaş. Rialto Köprüsü'nde Venedik'te nefis görüntülerle devam ediyoruz. Rialto'nun tam orta yerindeyiz. Ve tabii ki Rialto Köprüsü, Venedik'in en önemli simgelerinden bir tanesi. O kadar çok simge var ki bu şehirde. Anlat anlat bitmez. O kadar çok bina, bu kadar çok su yolu, bu kadar çok hikaye, birçok insanın anlatılacak bir dolu anısı. Venedik'in 1800'lere kadar süren Napolyon işgalinden sonra da sona eren Cumhuriyet döneminin, başarılı Cumhuriyet döneminin ticaret konusunda dünyanın en ileri giden devletlerinden, cumhuriyetlerinden bir tanesi olmasının sayesinde Venedik inanılmaz gelişmiş, inanılmaz bir göç almış. Dünyanın en iyi mimarları, sanatçıları vesaire ne varsa Venedik'e akın etmişler. Para varsa her şey var. Rialto Köprüsü de burada artan ticaretin ve iki tarafın, iki karşı kıyıyla bu tarafın birleştirilmesi ve pazar yerinin de bir ölçüde daha etkin halde kullanılması, yani yine ticari hayata fayda sağlaması açısından yapılmış, planlanmış. Ancak bir köprü yapıldıktan sonra önce o yıkılmış. Daha sonra sağlamlaştırılan köprü yine benzer bir sona ulaşmış. En sonunda ahşap köprüden betonarme bir köprüye geçiş düşünülmüş ve ahşap köprü yerine bu köprü yapılmış.
Ve üzerinde de Ponte Vecchio'da, Floransa'da bulunan veya bizim Bursa'da bulunan Irgandi gibi dükkanların bulunduğu bir çarşı köprü yapılmış. Ve ondan da önemlisi birçok romantik hikayenin de gerçekleştirildiği bir yer olması dolayısıyla Rialto Köprüsü hem mimarisi hem de böyle beyaz kalabilmesi için konulan taşlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor. Bütün turistik faaliyetlerde ister yalnız gezin ister turla gelin Rialto Köprüsü görülecek yerlerin başında yer alıyor. Olsa da Rialto Köprüsü'ne yine bir defa daha çıkalım. Çok ıslandık bugün. Ayak mayak hiçbir şey kalmadı. Hepsiyle birlikte de devam ediyoruz. Hard Rock Cafe'de yine Rialto Köprüsü'nün San Marco tarafında mağazası bulunan noktalardan bir tanesi. Ve Rialto'nun merdivenlerindeyiz. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Keşfet TV Rialto'dan bakıyor. Buyurun buyurun. İnsanların centilmen olmaları çok güzel bir şey. Fotoğraf çekiyorum, video çekiyorum diye yaklaşmıyorlar bile. Bizimkiler itekliyor. Çanlar kimin için çalıyor? Yağmurlu bir günde sevmiştim seni. Öyle bir şarkı var mıydı acaba? Evet, dükkanın köprü üstündeki dükkanlar. Alışveriş merkezi olarak düşünün köprüyü. Bakın iki tarafı. Burası en zirve noktası şu anda. Rialto'nun bir kısmı bu tarafa bakıyor. Burada dükkanlar. Arka tarafları gördüğünüz vitrinler vardı. Burası böyle bu sokak alışveriş sokağı olarak ilgi çektiği için burayı büyütmeyi düşünüyorlar. Hemen köprünün üzerine bu dükkanları yapıyorlar. Sokak devam ediyor. Karşı tarafla birleştiriliyor. Bakın dümdüz bir şekilde ticari hayatı genişletiyorlar ve buradaki dükkanlar da o dönemde çok trend dükkanlar. Şu anda nasıl bilmiyorum ama o dönemde inanılmaz ilgi çeken, kiraları daha fazla olan, satın alanlar için de çok daha pahalı olan dükkanlar. Şimdi sanıyorum insanlar Rialto Köprüsü üzerinde fotoğraf çektirme merakı yüzünden dükkanlarla çok fazla ilgilenmiyordur gibime geliyor. Onu da Venedik esnafı düşünsün. Seçimlerde bakarlar işlerine. Evet, gördüğünüz gibi Rialto Köprüsü'nün ortasından çıkarsanız da böyle bir hava var. Venedik'e çok güneşli günlerde geldim ama bu kez yağmur, gerçi soğuk yok ama yağmur fena ıslatıyor tabii. Korunaklı değilseniz ve önlem almadıysanız da benim gibi sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bak köpekcağız bile önlem almış. En çok çantam ve içinde bulunan elektronik cihazlar yüzünden bazen endişe duyuyorum. Onun dışında ıslanırız, kururuz. Sorun yok. Benim bu konuyla ilgili bir sözüm vardır. Bir yere yazdığım, o yeri yakında belki söylerim. Islanmaktan korkmuyorum, kuruyamamaktan korkuyorum diye. Luigi Miliani. Teknem olursa bu ismi koyayım. Bana hatırlatın olur mu? Erkut tekne alsın diye dua ediyor muyuz? Hani bir tane Filipinler'de bir video yapmıştık. Erkut tekne alsın. Tamam, tekne alırsam Luigi Miliani ismini koyacağım. Kim acaba?
Şimdi Rio Terra Silvestro sokağına girdik, hemen Rialto Köprüsü'nün karşı tarafından. Yani San Marco tarafından değil, diğer karşı tarafından yol bitiyor ve kocaman bu sokağa dönüyorsunuz. Özellikle yaz günlerinde bu ara sokaklar insanı çok daha fazla rahatlatan sokaklar. Şimdi serin gibi gözükmesine rağmen özellikle gölgesinden faydalanmak isteyen Venedikliler bu dar sokakları yapmışlar. Tabii kışın da işe yarıyor. Ana nedenlerinden biri dediğim gibi düz, çok da yüksek olmayan Venedik topraklarında rüzgar eksik olmuyor ve rüzgarı kesiyor. Ödüllü fotoğraf mekanı. Çamaşırlar asılı. Balat balkonları. Bir ara ne kadar modaydı değil mi? Evet, bu tarafa doğru devam ediyoruz. Alışveriş yapılan, neredeyse her mağazanın aynı ürünü sattığı ama Venedik'e özgü de çok fazla şeyin bulunduğu güzel dükkanlar. Karanlık yollardan geçtim. Venedik'te söylediğimiz şarkıda fena. Bilinçsizce gitmediğimi söyleyeyim. Eğer çıkabilirsem sizi güzel bir yere götüreceğim. Böyle güzel dükkanlar var. Yine klasik dar sokaklar. Asyalı dostlarımız çok fazla iyi gösteriyorlar Venedik'i. Var. Ve tavuk. Tabii ki. Ama biz şu deniz ürünlerini sonra gömeceğiz. Ondan önce devam ediyoruz. Ponte della Madonnete Köprüsü. Buranın en şık görüntülerini veren
köprülerden bir tanesi. Küçücük bir köprü ama çok güzel dar kanallara sahip bir yeri birbirine bağlıyor. Ve kanalların diğer tarafı. Daha devam edeceğiz. Daha devam edeceğiz. Nefis bir yerlere daha gideceğiz. Şurada da bir poz verelim. Evet. Foto. Venedik, İtalya'ya gelindiğinde mutlaka görülmesi gereken bir yer ama amayı söylediğime göre demek ki bir şey var burada. Şöyle bir şey var, Venedik diğer şehirlere göre çok daha fazla pahalı. Özellikle belirli bölümler, yani mesela şu anda gezdiğimiz San Marco Meydanı çevresi, birkaç trend yer veya internet üzerinde özellikle gezginlere pompalanan birkaç güzel yer ciddi olarak pahalı. Oteller yine çok pahalı. Venedik'in bu bölgesinde. Tabii diğer İtalyan şehirleriyle karşılaştırarak söylüyorum. Belli şeyler Türkiye'den bile ucuz aslında. Böyle bakıldığında da Türkiye son dönemde herhalde dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olmaya aday en azından. Zaman zaman Venedik'in bu pahalılığından yakınabilirsiniz buraya geldiğinizde ama gelindiğinde dediğim gibi görülmesi gereken bir yer. Zaman zaman suların içinde yer almasından ve çok fazla bir yerleşim bulunmasından dolayı belirli sistemleri çok eski olması nedeniyle bir koku meydana geliyor ama şu anlarda, hani şu son dönemlerde, son yıllarda diyelim, o koku da çok fazla azalmış durumda. Venedik'in içerisinde bir otobüs şeklinde çalışan vapurettalarla Venedik'in ters S şeklindeki Grand kanalında nefis bir gezinti yapabilirsiniz. Benim tavsiyem, eğer Venedik'e herhangi bir tur firmasıyla gelmiyorsanız Venedik'te en az 3 gün geçirmeniz. Çünkü turlarla geldiğinizde onların programına uymak zorundasınız. Bazıları sadece 3-5 saat uğrayıp gidiyor. Özellikle benim bir videom vardı. İspanya'da çekmiştim. Belki hatırlayanlar vardır. İsmi büyük olan hiçbir şeye çıkmayın diye. Venedik'te de, daha doğrusu İtalya'da da bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Büyük İtalya turlarında genelde burası görülüyor. Evet. Sizler de yine Instagram'da paylaşımlarınızı yapacak kadar Venedik'te kalıyorsunuz. Ama Venedik'in yaşanması açısından gerçek anlamda burada en az 3 gün lazım. Yani 3 gece geçirilmesi gerekiyor. Özellikle zaten bir gününüzde diğer adaları gezersiniz. Murano, koşturmadan gezersiniz. Tadını çıkartarak gezersiniz. Bir gün, bir gece buraya ayırırsınız. Diğer bir gün çevrede gezilecek çok daha fazla yer var. Çok daha yapılacak aktivite var. Onları gerçekleştirebilirsiniz. Ve tabii Venedik'i yaşamak lazım. Koştura koştura gezmenin de bir anlamı yok. O yüzden de böyle keyfini çıkartarak bu güzel şehrin en az 3 gün geçirmeniz lazım diye düşünüyorum. Ama biz de hani sürekli daha şurayı da görelim, şurayı da görelim şeklinde bir turizm hareketi yaptığımızdan dolayı kendimiz de seyahat ederken öyle yapıyoruz. Ya gelmişken şuraya da gidelim, gelmişken buraya da gidelim. Aslında o gelmişken hiçbir yeri görmeden geri dönmenin başlangıcı oluyor. Yine başladım ben. Bu sistemi sevmiyorum çünkü her yerin yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Bir şehirde uyanmıyorsanız o şehri görmüş değilsiniz.
diye bir sözüm var benim. Hala onun arkasındayım. Evet, Venedik'te 118 tane ada var ve 400'den fazla köprüyle birbirine bağlı bu adalar. Küçüklü büyüklü adalar bunlar ama hepsi birer böyle bildiğimiz ada şeklinde düşünmeyin. Buraya ilk yerleşirlerken ne yapmışlar? Özellikle bataklık olan kısımları çevredeki ağaçları keserek ve üzerlerine özel bir madde yaparak beton kullanmadan onları kaplamışlar. Suyun onlara zarar vermemesi için, deniz suyunun zarar vermemesi için ve onları kazıklarla bataklığın içine çakmışlar. Daha sonrasında üzerlerine platformlar yapmışlar. Çift tabanlı platformlar. Onların üzerine de bugün gördüğümüz evleri dikmişler. Yani zemin çok sağlıklı değilmiş o dönemde ki hala değil. Ama o dönemdeki birçok şey günümüzde onarılarak şu andaki kullanımına devam ediyor. İşte biraz önce sel baskında kullanılan platformlar demiştim. Bakın meydanda duruyor. Her türlü ihtimale karşı bunlar hemen böyle ters çevirip aynen şu pozisyonda konuluyor ve meydan biraz yükseltilip bunların üzerinde dolaşılıyor. Bir yürüme yolu yapılıyor ve insanlar da buradaki işlerini gerçekleştirmiş oluyorlar. Yağmur devam ediyor. Yağmur da yağsa biz birlikte dünyaları gezmeye devam edelim. Meydanın simgelerinden bir tanesi tabii ki Saat Kulesi. Hemen üstündeki kanatlı aslanı da görebiliyorsunuz sanıyorum. Venedik bayrağında da yer alıyor. Ve kanatlı aslan özellikle Venedik'in gerçek simgesi. San Mark'ın mezarının buraya getirilmesiyle ilgili motiflerin yer aldığı San Marco Katedrali'nin önündeki bütün detayları geçtikten sonra şimdi de Dükler Sarayı'ndan karşı tarafa bir bağlantı olan ve Venedik hikayelerinin başlangıcı olarak bütün seyahatlerde, turlarda, fotoğraflarda, kartpostallarda, belgesellerde yer alan bir noktayı daha göstereyim size. Çok güzel restoranlar var burada. Çok keyif alacağınız restoranlar var. Ama dediğim gibi bir tık pahalı. Bakın biraz önce, bakın bir diğer videoda gösterdiğimiz Murano turunda Murano'dan gelen camlarla yapılan ürünler. Orada maalesef çok yoğun sağanaktan dolayı bir şey gösterme fırsatım olmadı. Ne güzel bir deri kokuyor. Marketten bir pistachio aldım. Nefis restoranlar var. Nefis yiyecek içecekler sergiliyorlar. Her karnınız tok olsa bile canınız istiyor. Bakın Venedik'te çok fazla köprüde nefis görüntüler alabilirsiniz. Onlardan bir tanesi de burası. Hem arka taraftan hem ön taraftan özellikle karşıda bulunan Ahlar Köprüsü olarak bilinen ve en önemli detaylardan birini içeren. Orada bir mahkemede cezalandırıldıktan sonra karşıya geçirilirken Venedik'i son defa o pencerelerden, delikli pencerelerden bakanların anısına o isim verilmiş. Ahlar Köprüsü bir iç çekmeleriyle alakalı, bu manzarayı son defa görecek olmalarıyla alakalı müebbet hapsine karşı hücrelere giden insanlar için işte bu köprüden geçirilerek götürüldüklerinde bu isim verilmiş. Ahlar Köprüsü. Ah, bir daha göremeyeceğim. Tabii güzel hikayeler. Bir gondol, klasik gondol yapımı. Bunların oturma düzenlerinde böyle anlamsızlıklar gözükse de bu klasik gondolların oturma düzenleri hep bu şekilde. Bunlarla ilgili de küçük detaylar var. Onları da anlatırım. Evet, Ahlar Köprüsü'nü bir de buradan görelim. Hemen karşısında yine buranın fotoğraflarını çeken bir dolu insan görüyorsunuz.
Bakın normalde bu pizzaların fiyatları diğer şehirlerde, örneğin Margarita haricinde söylüyorum tabi. Margarita'yı pizza olarak değerlendirmeyelim şimdi. İşte 14 euro ile 11 ile 14 euro arası değişiyor fiyatlar. Diğer şehirlerde, özellikle çok turistik olmayan yerlerde çok daha ucuz ama diğer şehirlerde 7 ile 10-12 euro arası çok iyi pizzalar yiyebiliyorsunuz. Venedik'te yağmurlu bir günde bir şeyler çekmeye çalıştım size. Çok yağmur var, ıslandım da, zamanım da az aslında. Ama buna rağmen bir şeyler göstermeye çalıştım. En azından buraya gelmeyenler, gelemeyenler için birkaç fikir sahibi olmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Öyleyse ne yapıyoruz? Kanala tabii ki abone oluyoruz, videoyu beğeniyoruz, hemen yorum yapıyoruz. Bir de Erkut tekne alsın diye dua ediyoruz. Etmeseniz de olur.